Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1,5-2 yaşa uygun önlerine bu şekilde burgu modeli uygulamış olduğum 3 parça bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimizi hem kız hem de erkek bebeklerde kullanabilirsiniz. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Bir yumaktan biraz fazla da ip kullandım. İpim Kartopu Baby One, renk kodu K 1854. Yeleğimin arkasını da göstereyim arkadaşlar, şu şekilde. Arkasını da bu şekilde roba kısmına pirinç örgü modelini uyguladım. Yeleğimde 4 adet düğme kullandım. 10 haroşa sırasında bir iliklerimi açtım. Yeleğimizi 3 parça halinde örüyoruz arkadaşlar. Önce ön parçalarını ördüm. Daha sonra arka parçayı örerek omuz kısımlarından yine örerek birleştirdim. Yeleğim 1,5-2 yaş ölçülerine uygun arkadaşlar. Bu ölçüler elinizin sıkılığına, şişinize ve ipinizin kalınlığına göre değişecektir. Yeleğimin ölçüleri şöyle: beden genişliği 28 santim, omuz kısmından beden uzunluğu ise 33-34 santim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Hazırsanız şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleğimizin önce sağ ön parçasını öreceğiz arkadaşlar. Sağ tarafı öreceğim. 3,5 numaralı şişime 42 ilmek attım. Tekstil tipi lastik öreceğim. Şimdi ilk ilmeği ters olarak ördüm. Bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Bir sıra bu şekilde bir ters bir düz olarak örüyoruz. Önce sağ ön parçasını öreceğim arkadaşlar. 3,5 numaralı şişimize 42 ilmek attık. İlk sıramızı bir ters bir düz olarak örüyoruz. Sıramızı bir ters bir düz olarak örelim. Sıra sonuna geldim. En son bir ilmek düz ördüm. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu sırada tekstil tipi lastik olarak öreceğiz arkadaşlar. Bir ilmeği ilk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Daha sonra ipimi arkaya alıyorum. Düz ilmeğimi şu şekilde örüyorum. Alt taraftan düz ilmeğime girip şu şekilde çeviriyorum. İlmeği çevirip düz olarak örüyoruz. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp düz ilmeğimi şu şekilde alttan şişime geçirip bu şekilde çeviriyorum ve ilmeği düz olarak örüyorum. Düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz fakat çevirerek örüyoruz. Ters ilmeğimizi normal örmüş olduğumuz gibi ters olarak örüp düz ilmeği alttan sağ şişime geçirip çevirerek düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp düz ilmeğimizi alttan sağ şişimize geçirip ilmeği çevirip düz olarak örüyoruz. Tekrar göstereyim. Bir ilmek ters ördüm. İpimizi arkaya alıp alttan düz ilmeğimizi
sağ şişimize geçiriyoruz. İlmeği bu şekilde çevirip sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Lastik kısmımız 2 ters 2 düz olarak devam edecek. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. En son bir ilmek ters ördüm. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde ilmeğimi çeviriyorum. Çevirmiş olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladık. Burası bizim arka yüzümüz olacak arkadaşlar. Şimdi ön yüze geçiyorum. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Daha sonra 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters olarak sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Lastik kısmımız 2 ters 2 düz olarak devam edecek arkadaşlar. 7-8 sıra lastik kısmımızı 2 ters 2 düz olarak öreceğiz. İki ilmek düz ördüm. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Şimdi 7 ilmeğimin 5 tanesini ters örüyorum. Haroşa olarak devam edecek. Her iki yönde de tersten öreceğim. 3 4 5. Sıra sonundaki ilmeği 2 ilmeği örmeden şişime takıyorum. 5 ilmek haroşa örüp sondaki 2 ilmeği örmeden şişimize takıyoruz. Arka yüze geçtim. Örmediğim 2 ilmeği arka yüzde ters olarak örüyorum. 5 ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Haroşalarımızı her iki yönde tersten örüyoruz. Şimdi pat kısmımızı ördükten sonra 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Ön yüzde örmüş olduğumuz ilmekler arka yüzde ters, tersleri düz olarak örüyoruz. Yine 2 ilmek ters, 2 ilmek düz olarak sıra sonuna kadar devam edelim. En son 2 ilmek ters ördüm. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda düz olarak örmüş olduğum ilmeği sıra başında örmeden aldım. Ön yüzdeyiz. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters olarak
Sıra sonunda 7 ilmeğimi sık alana kadar örmeye devam ediyorum. En son 2 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmekten 5 tanesini haroşa olarak örüyorum. Pat ilmeklerimiz arkadaşlar. Bu bizim 7 ilmeğimiz. Sıra sonunda olan 7 ilmeğimiz pat ilmeklerim. 5 tanesini haroşa olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sondaki 2 ilmeği de örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde örmediğim ilmekleri de ters olarak örüyorum. 7 ilmek ters örüyorum. Yani haroşa olarak örüyoruz pat ilmeklerimizi. Şimdi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz örerek sıramızı tamamlayalım. Toplamda 7-8 sıra olana kadar örelim arkadaşlar. Lastik kısmını 7-8 sırada tamamlayıp model kurulumuna geçelim. Lastik kısmımızı tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde yakından göstereyim. Şimdi model kurulumuna geçiyorum. Bu sırayı dikkatli örelim arkadaşlar. Bu sırayı doğru örersek diğer sıralarda karıştırmayız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 ipimi arkaya aldım. Düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım arkadaşlar. Şimdi 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 9 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek düz ördüm. Şimdi 2 ilmek tekrar ters örüyorum. Bu 9 ilmek bizim burgu ilmeklerimiz. 2 ilmek ters ördükten sonra tekrar 9 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmek ters örüyorum. Burgu ilmeklerimizin kenarlarında ve ortasında 2 ilmek ters ilmeğimiz olacak. Ters ilmeklerimi ördüm. 2 ilmek ters ördükten sonra 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Şimdi pat ilmeklerime geldim. 2 4 6 7 ilmeğim kaldı. 5 tanesini haroşa olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sondaki 2 ilmeği ise örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Örmeden almış olduğum 2 ilmeği ters olarak örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 7 ilmek patımızı ördükten sonra ön yüzde örmüş olduğumuz 5 düz ilmeği arka yüzde ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 pat ilmeklerimden sonra 5 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. Ön yüzde örmüş olduğum 2 ters ilmeği arka yüzde düz olarak örüyoruz. Şimdi 9 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters ilmekten sonra 2 ilmek düz örüyorum.
Tekrar 9 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmek ters ördükten sonra 2 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters ördükten sonra sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. İlmeklerimizi yine aynı şekilde öreceğiz. Düz gördüğümüz ilmekleri düz, tersleri ters öreceğiz arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 örmeden aldığımız ilmekle 6 ilmeğimiz oldu. 2 ilmek ters örüyorum. 9 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmek düzden sonra 2 ilmek ters örüp tekrar 9 ilmek düz örüyorum. Burgu ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 9 ilmek burgu ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi 2 ilmek ters ördüm. 9 ilmek düz ördükten sonra 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz ördükten sonra 5 ilmek haroşa örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sondaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek ters ördüm. Sıra başında 2 ilmek ters örüp 5 ilmek de haroşa olarak ördüm. Haroşamı her iki yönde tersten örüyorum. 7 ilmek ters ördük. Şimdi 5 ilmek yine ters örüyorum. 5 ilmek ters ördükten sonra 2 ilmek düz örüyoruz. İlmeklerimiz kendisini gösterdi arkadaşlar. Düz ilmekleri düz, tersleri ters olarak örmeye devam ediyoruz. 9 ilmek ters örüyorum. Ön yüzde düz olarak örmüştük 9 ilmeğimizi. Arka yüzde ters olarak örüyoruz. 2 ilmek düz. Tekrar 9 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüp 5 ilmek ters örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şimdi bu sırada burgu ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Burgularımızı yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. 5 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi 9 düz ilmeğimizin ilk 6 ilmeğinin yerlerini değiştireceğim. 3 6 ilk 3 ilmekle sonraki 3 ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Şu şekilde ilk 3 ilmeği şişimden çıkardım. Sonraki 3 ilmeği de şişimden çıkardım. Tam ortadaki 3 ilmeği sağ şişime, ilk 3 ilmeği ise sol şişime takıp çeviriyorum. Sağ şişime taktığım ilmekleri tekrar sol şişime takıp düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu işlemi burgu aparatı kullanarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben kullanmadan yaptım. Daha sonra 3 ilmek düz örüyorum. Altı ilmek ile burgu işlemimizi yaptık. Daha sonra 7 8 9. ilmeği
düz olarak ördük. Model arasında olan 2 ters ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi yine aynı şekilde buradaki 9 ilmeğimizde de burgu işlemini yapacağım. İlk 3 ilmekle ortadaki 3 ilmeğin yerlerini değiştireceğim. 6 ilmeği şu şekilde şişimden çıkardım. İlk 3 ilmeği sol şişime takıyorum. Daha sonra sağ şişime de ortada olan 3 ilmeği takıp sol şişime geçiriyorum. İlmekleri düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Daha sonra 7 8 9 ilmeğimi de düz olarak ördüm. 2 model burgu modelimiz devam edecek arkadaşlar. 9 ilmek olarak örmüştük. Aynı şekilde burgularımız devam edecek. 9 ilmekten sonra 2 ilmek ters, 5 ilmek düz örüyorum. Patımda olan 5 ilmeği haroşa olarak örüp sonda olan 2 ilmeği şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde pat ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 7 ilmek patımızı ters olarak örüyoruz. Daha sonra 5 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 9 ilmek ters öreceğim burgu ilmeklerime. Dokuz ilmek ters ördükten sonra 2 ilmek düz, tekrar 9 ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz, 5 ilmek ters örüyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde ilmeklerimizi görmüş olduğumuz gibi örelim arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapmayacağız. Bu sırada ters ilmeklerimizi ters, düzleri düz, haroşaları haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Sondaki 2 ilmeği de örmeden şişimize alıp arka yüzde sıra başında ters olarak öreceğiz. Şimdi ön yüzde ilmeklerimizi görmüş olduğumuz gibi örüp arka yüze geçelim. Ön yüzü tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de yine sıra başındaki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Pat ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 5 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz, 9 ilmek ters. Bu sırada da yine ilmekleri görmüş olduğumuz gibi örüyoruz arkadaşlar. Sıramızı tamamlayıp arka yüze geçelim. Ön yüze geçelim arkadaşlar. Şu an arka yüzümüzü örüyoruz. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim arkadaşlar. Şimdi bu sırada yine burgu işlemini yapacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüp 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi sıra sonundaki 6 ilmekle işlem yapacağız. 9 ilmeğin sonunda olan 6 ilmekle işlem yapacağız. O yüzden 9 ilmeğimizin ilk 3 tanesini düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Şimdi ortada olan 3 düz ilmeğimi önden sol tarafa çevireceğim.
3 düz ilmeğimi çıkardım. Sıra sonunda olan 3 düz ilmeği sağ şişime taktım. Ortada olan 3 düz ilmeği sol şişime taktım. Şimdi sağ şişimde olan ilmekleri de sol şişime geçiriyorum. İlmekleri düz olarak örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. 9 ilmeğimizin ilk 3 ilmeğini düz olarak örelim. 1 2 3. Şimdi ortada olan 3 düz ilmekle sıra sonunda olan 3 düz ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Şu şekilde 3 düz ilmeğimi şişimden çıkardım. Sondaki 3 düz ilmeği sağ şişime, ortada olan 3 düz ilmeği ise sol şişime takıp sağ şişimde olan ilmekleri de sol şişime geçiriyorum. İsterseniz bu işlemi dediğim gibi arkadaşlar burgu aparatı kullanarak yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gidiyorsa o şekilde yapın arkadaşlar. Bu şekilde ortadaki 3 düz ilmeği de önden sol tarafa çevirmiş olduk arkadaşlar. 2 ilmek ters ördüm. 5 ilmek düz örüyorum. Tekrar pat ilmeklerimi haroşa olarak örüp sondaki ilmeği 2 ilmeği arkadaşlar şişime örmeden takıp arka yüze geçiyorum. Şimdi arka yüzde ilmekleri görmüş olduğumuz gibi örelim. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüp arka yüzü tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Şimdi ilk burgumuzu yapmış olduğumuz gibi yapacağız. Fakat bir sıra ön yüzde ve bir sıra arka yüzde öreceğiz arkadaşlar. İlmekleri bu şekilde görmüş olduğumuz gibi örelim. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Ön yüzü tamamladım. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters, haroşa ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Sıra sonundaki 2 ilmeği de örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum arkadaşlar. Şimdi arka yüzde de yine aynı şekilde haroşa ilmeklerimizi haroşa, ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örüp arka yüzümüzü de tamamlayalım. Arka yüzümü de tamamladım arkadaşlar. Sol taraftaki burgumuzu yaptıktan sonra arka yüzde bir sıra ördük. Daha sonra bir sıra ön yüzde bir sıra arka yüzde ördük arkadaşlar. Yani her iki sırada bir burgu işlemine önce sağ, sonra sol, daha sonra tekrar sağ tarafta, daha sonra da sol tarafta olarak burgularımıza devam ediyoruz. Tekrar şimdi ilk burgumuzu yapmış olduğumuz gibi yapacağız. 5 ilmek düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 5 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi ilk burgumuzu yapmış olduğumuz gibi yapacağız. Yine ortada olan 3 düz ilmeği önden sağ tarafa çevireceğim. 6 ilmeği şişimden çıkardım. İlk 3 ilmeği sol şişime taktım. Ortada olan 3 düz ilmeği sağ şişime takıp sağ tarafa doğru çeviriyorum. Sol şişime ilmeklerimi taktım. İlmekleri düz olarak örüyorum. 6 ilmeğimi düz ördüm. Yine 7, 8, 9. Burgularımıza bu şekilde devam ediyoruz. İki burgu arasında 2 ters ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi tekrar burada aynı şekilde burgu işlemimizi tekrarlıyoruz. 6 ilmeği şişimden çıkardım. İlk 3 ilmeği sol şişime, ortada olan 3 ilmeği sağ şişime takıp tekrar ilmekleri sol şişe geçiriyorum. Düz olarak örüyorum. 9 ilmek düz örüyorum arkadaşlar. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek ters ördükten sonra 5 ilmek düz örüyorum.
5 ilmek düz ördükten sonra 1 2 3 4 5 ilmek haroşa örüp sondaki 2 ilmeği örmeden şişime takıyorum. Şimdi burada arkadaşlar kısa satır tekniğini uygulayacağım. Tek tarafımız haroşa olarak devam ettiği için biraz kendisini topluyor arkadaşlar. Şimdi 7 ilmek ters ördükten sonra tekrar ön yüze geçiyorum. Arka yüzden ön yüze geçiyorum. İlk ilmeği aldım. Örmeden 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sondaki 2 ilmeği tekrar şişime takıyorum. Burada bu tarafa gitmeden bir sıra daha pat kısmımızı haroşa örmüş oluyoruz arkadaşlar. Bu kısmın toplamaması için 2 4 6 8 10 sıra ördüm arkadaşlar. Her 10-11 sırada bir bu şekilde kısa satır tekniğini tekrarlayalım ki arkadaşlar bu kısım toplamasın. Bu kısım düz olarak devam ediyor. Pat kısmımız da haroşa olarak devam ediyor arkadaşlar. O yüzden araya bir sıra bu şekilde haroşa örelim. Arka yüze geçip aynısı gibi örmeye devam ediyorum. Pat ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 7 ilmek patımı ördükten sonra devam ediyorum arkadaşlar. Ters ilmeklerimi ters, düzleri düz, tersleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıramızı tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Şimdi yine ön yüzde bir sıra, arka yüzde de bir sıra ördükten sonra sol tarafta yapmış olduğumuz burgu gibi yapacağız arkadaşlar. Ortada olan 3 ilmeği sol tarafa çevireceğiz önden. Bu şekilde burgularımıza devam edelim arkadaşlar. Her iki sırada bir burgularımızı yapmaya devam edelim. Bakın arkadaşlar burada kısa satır tekniğini uyguladım. Hiç belli olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde 10 sırada bir de kısa satır tekniğini uygulayalım. Kol altına kadar bu şekilde her iki sırada bir burgularımızı örerek devam edelim. Kol altına geldikten sonra tekrar kesimlerimizi göstereceğim. Sağ ön parçamı kol kesimine kadar ördüm arkadaşlar. Haroşalarımızı sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 haroşa sırası oldu. 2 haroşa sırasını kısa satır tekniğiyle örmüştüm arkadaşlar. Şimdi bir sıra haroşa öreceğim. Ön yüzde ve arka yüzde bir sıra ters örelim. Bir sıra haroşa ördükten sonra çift pirinç örgü modeline geçip kol ve yaka kesimlerine geçeceğim. Ön yüzde ve arka yüzde bir sıra ters örüp gelelim. Arka yüzde sıra sonuna kadar geldim. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Artık kenar kısmımızı tırtıklı olarak öreceğim arkadaşlar. Sıra sonunda ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğim. Kolumuzun kenarlarının tırtıklı olmasını istediğim için bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Şimdi 2 4 6 7 ilmek burada patımız olacak. 7 ilmek de burada patımız olacak. Patımızdan sonra burada da pattan önce birer ilmek kesim yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek kenar kol için patımızı ördüm arkadaşlar. 7 ilmek haroşa olarak devam edecek. Şimdi ilk kol kesimini yapıyorum. 2 ilmeği birlikte
örerek kesiyorum. Burada bir ilmek kesmiş oldum. Şimdi bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak örüyorum. Çift pirinç örgü modelini uygulayacağız. Yeleğimizin üst kısmına artık burgu modelini bitirdik arkadaşlar. Bir sıra haroşa ördükten sonra çift burgu modelini uygulayacağım. Dokuz ilmeğimiz kalana kadar bir ters bir düz olarak örüyoruz. 2 4 6 8 9, en son bir ilmek ters ördüm. Şimdi bir ters bir düz örerek 9 ilmeğimiz kalana kadar geldim. 9 ilmekten 2 tanesini birlikte örerek kesiyorum. Burada da yaka kesimini yaptık arkadaşlar. Bir ilmek burada yaka için, burada da bir ilmek kol için kestim. 1 2 3 4 5 ilmek haroşa ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeği örmeden şişimi alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine 7 ilmeğimizi ters olarak öreceğim. İki, 4, 6, 7 ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi burada düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olarak öreceğiz. Yine bir ters bir düz olarak örmeye devam edeceğim. Çift pirinç örgü modeli olduğu için arka yüzde de ters gördüklerimizi ters, düz gördüklerimizi düz öreceğiz. 7 ilmekten sonra bir önceki sırada kesmiş olduğum ilmeği ters örüyorum. Düz ilmekleri düz, tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Yine bir ters bir düz olarak örüyoruz. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir önceki sırada kesmiş olduğum ilmeği de düz örüyorum. En son ters ördüm. O ilmeği düz örüyorum. 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimi de haroşa olarak yani ters olarak örüyorum. En sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzdeyiz. Sıra sonunda ilmeği örmeden aldım. Şimdi ters olarak örüyorum. 7 ilmek patımızı ters olarak örüyoruz. 2 4 6, bir ilmek daha örüyorum. 7. Şimdi bir önceki sırada kesmiş olduğumuz ilmekle yanındaki ilmeği keseceğim. Ters olarak öreceğim bu defa. Bir ilmek ters. Sırada ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi düz. Bu defa kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Çift pirinç örgü modelini uyguladığımız için düzleri ters, tersleri düz olarak örüyoruz. Düz ilmeğimi ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği ters olarak örüyorum. Yine bir ters, bir düz olarak örmeye devam ediyoruz. 9 ilmeğimiz kalana kadar bir ters bir düz olarak örüyorum. İki, 4, 6, 8, 9. En son bir ilmek ters örüp yine bir önceki sırada kesmiş olduğumuz ilmekle yanındaki ilmeği ters örerek kesiyorum.
Yine burada yakası için bir ilmek eksiltmiş olduk. Burada da kolu için tekrar bir ilmek kesmiş olduk arkadaşlar. Kalan 7 ilmeğimin 5 tanesine haroşa olarak sondaki 2 ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. 7 ilmek ters örüyorum. Yedi ilmek ters ördükten sonra tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim. Buradaki kesmiş olduğum ilmeği ters örüyorum. Sırada düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters. İki sırada bir kaydırma yapıyoruz arkadaşlar modelde. O yüzden ön yüzde ve arka yüzde aynı şekilde örüp bir sonraki sırada kaydırarak pirinç örgü modelini uyguluyoruz. Düz ilmeği düz, ters ilmeği ters, düzü düz, tersi ters örüyoruz. Arka yüzde düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örüyoruz. Ön yüzde modelde kaydırma yapıp düzleri ters, tersleri düz örüyoruz. En son bir ilmek ters ördüm, bir ilmek düz örüp sıra sonunda kalan 7 ilmeğimi 6 tanesini ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Şimdi yine modelde kaydırma yapacağım. Her iki kenarda da bir ilmek eksilteceğim arkadaşlar. Kol için pat ilmeklerimden sonra bir ilmek keseceğim. 2 4 6 7 ilmek ördüm. Burada kol için 3. sıra kesimi yapıyorum arkadaşlar. 3 ilmek burada kesmiş olduk. Kol için bir ilmek kestim. Şimdi modelde kaydırma yapıyorum. Ters ilmekleri düz, düzleri ters olarak örüyorum. Yedi ilmekten sonra bir ilmek kestim. Düzleri ters, ters ilmekleri düz olarak örüyorum. İki, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. En son bir ilmek ters ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yakası için bir ilmek eksiltiyorum burada. Kalan haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 5 ilmek haroşa ördükten sonra ipimi arkaya alıp 2 ilmeği örmeden şişime taktım. Şimdi arka yüze geçeceğim. Arka yüzde ilmeklerimizi görmüş olduğumuz gibi öreceğiz. Tersleri ters, düz ilmekleri düz olarak öreceğiz. Daha sonra ön sıraya ön yüze geçip modelde kaydırma yaparak pirinç örgü modelini uygulayacağız. Kol için 3 ilmek kestim. Kol için 5 ilmek keseceğiz. Burada 2 ilmek daha keseceğim arkadaşlar. Yakası için kesimlerimize devam edeceğiz. Şimdi aynı şekilde örelim arkadaşlar. Kolda 2 ilmek daha keselim. Daha sonra kesmeyi bırakalım arkadaşlar. Yakasında kesimlerimize devam edelim. Biraz ilerleyip gelelim. Ön parçamda kesimlerimi yaparak ilerledim. 5 ilmek burada kestim. 1, 2, 3, 4, 5. Kolu için 5 ilmek kestik. Yakası için de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmekte yakası için kestik arkadaşlar. Yaka oyuntusunu oluşturmak için 16 ilmek kestik. Şişimde toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmeğim kaldı. 21 ilmekle omuz kısmına kadar öreceğim arkadaşlar. Yeleğimizin boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar omuz kısmına kadar örelim.
Yine ortada olan ilmekleri pirinç örgü modelini uygulayacağız. 7 ilmeğe, kenarlarda da yine 7 ilmek var. 7 ilmek kol patımızda, 7 ilmek de yaka patımızda, toplamda şişimizde 21 ilmeğimiz var. Yine aynı şekilde omuz kısmına kadar örelim. Daha sonra diğer parçamızı örmeye geçelim. Sağ ön parçamı omuz kısmına kadar örüp tamamladım arkadaşlar. Kenardan sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 sıra olmuş arkadaşlar. 28. sırayı ön yüzde ördüm. Arka yüzde örerek birleştireceğiz. Arka parçamızı ördüğümüz zaman arkadaşlar. Ön parçamız bu şekilde oldu. Bu bizim sağ ön parçamız. Pat kısmını sol tarafta yaptık. Ben şimdi sol parçamı örmeye geçtim arkadaşlar. Yine 42 ilmek atarak başladım. Bu defa pat kısmımız sağ tarafta olacak. Sıra başında 7 ilmek haroşa olarak öreceğiz. Şimdi sıra sonundaki ilmeği örmeden şişimize takalım. 7 ilmek patımızı öreceğim. Şimdi sıra başındaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Yine kenar kısmımızın bu şekilde şu şekilde birit olarak devam etmesi için sıra başındaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmekte haroşa ördüm. Pat kısımlarımız şu şekilde birbirinin üzerine denk gelecek arkadaşlar. Aslında anlatılacak pek bir şey yok, fakat bana gelen sorular genelde bir parçayı yaptığımızda diğer parçanın pat kısmını nasıl yapacağız anlamayanlar oluyor arkadaşlar, örgüye yeni başlayanlar. O yüzden bu parçanın yapılışını da göstereyim. 7 ilmek patımızı ördükten sonra aynı burada olduğu gibi 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters olarak sıra sonuna kadar örelim. ...42 ilmekle başladık. Yine tekstil tipi lastik olarak başladım arkadaşlar. Başlama tekniğini kullandım. Aynı burada başlamış olduğumuz gibi. Daha sonra ön yüze geçince sıra başında 7 ilmeğimizi pat olarak düşünüp diğer ilmekleri 2 ters 2 düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi bu şekilde pat kısımları birbirinin üzerine denk gelecek. Sağ parçamıza sol tarafa pat kısmını ördük. Sol parçamızın da sağ tarafına pat kısmımızı örüyoruz. Sıra başında patımızı ördük. Bu parçada ise sıra sonunda örmüştük arkadaşlar. Bu kısmı modeli kuramayanlar için ayrıntılı olarak vermek istedim. Her zaman bana bu soruyu soruyorsunuz arkadaşlar. Tek tarafını nasıl yaptınız diye bana soru geliyor. Şimdi ters gördüğüm ilmekleri ters, düz gördüğüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar yine 2 ters 2 düz olarak örelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 5 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Sondaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Şimdi ön yüzde sıra başındaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. Yedi ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Pat ilmeklerimi 2 düz
2 ters olarak örmeye devam ediyorum. Lastik kısmımızı 8 sıraya tamamlayalım. Diğer parçada olduğu gibi şu şekilde sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. 8 sıra olunca tekrar model kurulumunu göstereyim. Bir de ilik açacağız arkadaşlar. Bu parçamızda 4 tane ilik açacağız. İlk iliği birlikte açalım. Şimdi 8 sıraya tamamlayıp gelelim. Lastik kısmını 8 sıraya tamamladım. 2, 4, 6, 8. Kenarda da 4 haroşa sıramız oldu. Şimdi pat kısmında ilk iliğimizi açacağım. Toplamda 4 ilik açacağız. 10 haroşa sırasında bir iliklerimizi açacağız arkadaşlar. Sıra sonunda örmediğim 2 ilmeği sıra başında düz olarak ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek daha ters ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Alttaki ipi şu şekilde sol şişime geçirip ters olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buraya ilk iliğimi açmış oldum. İliklerimizi bu şekilde açalım. 10 haroşa sırasında bir iliklerimizi açalım. Toplamda tam şu kısımda 4 tane iliğimiz olacak arkadaşlar. Bir de kısa satır tekniğini yapmayı unutmayalım. 2 kez 10 sırada bir kısa satır tekniğini burada uygulamıştım. Şimdi iliğimi açtıktan sonra model kurulumuna geçeceğim. Tam şu kısımda olan 5 düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Burgu modelimden önceki ilmeği. 1, 2. Burgu modelimde olan 9 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 2 burgu arasında olan 2 ters ilmeği ördüm. Şimdi tekrar burgu modelimde olan 9 ilmeği düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Sıra sonunda 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Model kurulumunu bu şekilde yapıyoruz. Arka yüzde ise ters ilmekleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Kenardaki 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde 2 ilmek ters örmüştüm. Arka yüzde düz örüyorum. Şimdi 9 ilmek ters örüyorum burgu ilmeklerimi. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. İki ilmek düz örüyorum. Düz gördüğüm ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örüyorum. 9 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz, 5 ilmek ters, 1, 2, 3, 4, 5, daha sonra 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Pat ilmeklerim 5 tanesini haroşa olarak, yani ters olarak örüyorum. Sonda olan 2 ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. İlmeklerimin kurulumunu yaptım arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi aynı burgularımızı diğer parçada yapmış olduğumuz gibi örüyoruz arkadaşlar. Her iki sırada bir sağda ve solda burgularımızı yaparak ilerleyelim. Daha sonra aynı şekilde örelim arkadaşlar, kol altına kadar 4 tane ilik açmış olacağız. Yine 2 kez kısa satır tekniğini uygulayalım. Burada biraz kendisini belli ediyor arkadaşlar.
kısa satır tekniğini uyguladığımız yerler. Kol altına kadar gelelim arkadaşlar. Kol altında yine aynı şekilde bu defa yine kenarlarda 7 ilmek haroşamız olacak. 7 ilmek bu kenarda, 7 ilmek de bu kenarda haroşamız olacak. Bu tarafta kol için 5 ilmek keseceğiz kol oyuntusu için. Bu parçada sağ tarafta yapmıştık kol oyuntusunu. Bu parçada ise sol tarafta kol oyuntusunu yapacağız. Tam burada 7 ilmekten önce her sırada birer ilmek keserek 5 ilmek keseceğim kol oyuntusu için. Yaka oyuntusu için de bu tarafta arkadaşlar, ilik açmış olduğumuz tarafta yaka oyuntusunu yapacağız. İlmekleri her sırada birer ilmek keserek ilerleyeceğiz. Yine pirinç örgü modelini uygulayacağız. Şişimizde 21 ilmeğimiz kalana kadar yaka oyuntusunu yapacağız arkadaşlar. İlmeklerimizi kesmeye devam edeceğiz yakası için. Daha sonra boyunu da arkadaşlar istediğiniz uzunluğa gelene kadar örün. Bu parçayı kaç sıra ördüyseniz diğer parçayı da aynı sırada örüp sol parçamızı da tamamlayalım. Daha sonra arka parçamızı örmeye geçelim. Arka parçamız için yine 3,5 numaralı şişe 72 ilmek atarak başladım. Ön parçalarda olduğu gibi tekstil tipi lastik ördüm arkadaşlar. Daha sonra aynı ön parçalarda olduğu gibi 2 4 6 8 sıra ördükten sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters ördüm. Toplamda 56 sıra ördüm arkadaşlar. Siz de ön parçada kaç sıra ördüyseniz arka parçada da aynı sıra sayısınca örebilirsiniz. Şimdi 56 sıra ördükten sonra yeleğimizin kol kesimlerine geçeceğim. Her iki kenarda da 5'er ilmek keseceğim arkadaşlar. Ön parçalarda kesmiş olduğumuz gibi üst kısma pirinç örgü modelini uygulayacağız. Şimdi bir sıra haroşa örelim. Bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters olarak örüp gelelim. Bir sıra haroşa ördüm. Sıra sonundaki ilmeği örmeden aldım. Sıra başında örmediğimiz ilmeği ters olarak örüyorum. Kenarlar 7 ilmek haroşa olarak devam edecek. Aynı ön parçalarda olduğu gibi 7 ilmek haroşa ördüm. Yine bu kenarda da 7 ilmek haroşa öreceğiz. 7 ilmek haroşadan sonra kol kesimlerimize geçiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine burada 7 ilmek haroşadan önce 1 ilmek kolumuz için keseceğim arkadaşlar. Arada kalan ilmekleri de pirinç örgü olarak örmeye devam edeceğiz. Kestikten sonra 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Kalan 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Kenarlarımızın tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. 7 ilmek ters örüyorum. Daha sonra kesmiş olduğum ilmeği de ters örüyorum. Çünkü bir sonraki ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi görmüş olduğumuz gibi örelim arkadaşlar. Kenarlarda 7 ilmek haroşa örelim.
Şimdi arka yüzümüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine kenarda 7 ilmek haroşamı örüyorum. Yine sıra sonunda ilmeği örmeden almıştım. Sıra başında ters olarak ördüm. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşa ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi modelde kaydırma yapıyorum. Tersleri düz, düz ilmekleri ise ters olarak örüyorum. Yine bir ters, bir düz olarak örmeye devam ediyorum. İkinci kesme sırasındayız arkadaşlar. İkinci kesimlerimizi yaptık. 1 2. Burada da yine aynı şekilde ilk kesmi yaptık. Bu sırada ikinci kesmi yapacağız. Toplamda her iki taraftan da 5 ilmek kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ön parçalarda olduğu gibi 5 ilmek burada, 5 ilmek de burada keseceğiz. Toplamda 10 ilmek kesmiş olacağız. 5 ilmek kestikten sonra arkadaşlar her iki tarafta da şişimizde olan ilmeklerle omuz kısmına kadar örmeye devam edelim. Önleri kaç sıra yaptıysanız arka parçayı da o sırada yapıp omuz kısımlarından birleştireceğiz. Şimdi arka parçamızı omuz kısmına kadar örüp gelelim. Arka bedenimizi kenar haroşalarından sayarsak arkadaşlar 24 haroşa sırası ördüm. Şimdi yakası için 3 sıra haroşa öreceğiz. Kenar haroşa ilmeklerimizi örelim. Yine burada 7 ilmek pirinç örgü modelini uygulayacağım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra sıra sonunda 14 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Artık bu kısımlarda pirinç örgü modelini örmüyorum. ...14 ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri haroşa olarak örelim. Sıra sonuna geldim. 14 ilmeğim kaldı. Haroşa olarak ördüm ilmeklerimi. Şimdi yine pirinç örgü modelini yapıyorum. Modelde kaydırma yapacağım. 7 ilmeğimi bir ters bir düz olarak örüyorum. 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters örüyorum. 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimi de yine pat kısmımızı haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Yakası için 3 haroşa sırası örüp kesim yapacağız. Kenarda olan 7 ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyorum. Yine 7 ilmek pirinç örgü modelimizi örelim. Şimdi haroşa olarak ilmeklerimi örüyorum. 7 ilmek haroşa ördüm, 7 ilmek pirinç örgü modelini ördüm. Yine 14 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Haroşamızı her iki yönde tersten örüyoruz. 14 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıra sonunda 14 ilmeğim kaldı. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 7 ilmek pirinç örgü modelimizi örüyoruz. Kalan 7 ilmeği de haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp ön yüze geçiyorum. Yakası için
bir sıra haroşa örmüş olduk arkadaşlar. Şimdi yakasını 3 haroşa sırasına tamamlayalım. Buradaki 7 ilmeği ve buradaki omuz kısmında olan 7 ilmeği pirinç örgü, kenarları yine haroşa olarak örelim. Yakası 3 sıra olunca kesmeye geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi 3 sıraya tamamlayıp gelelim. Arka bedende yakası için 3 haroşa sırası ördüm arkadaşlar. 24 sıra örmüştük. Yakasıyla birlikte 27 sıramız oldu. Kenarlardan sayarsak 27 sıramız var. Şimdi bu sırada yakasını keseceğim. 7 ilmek haroşa örüyorum. Yine pirinç örgü modelimizi örüyorum. 7 ilmek 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi yakasını örmüş olduğumuz haroşadan da yine 7 ilmek örüyorum. 21 ilmeğimiz olacak arkadaşlar omuz için. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek ördüm. Şimdi toplamda 21 ilmeğim oldu. Yakasını keseceğim. Sıra sonunda 21 ilmek kalana kadar yakasını keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesimlerimizi bu şekilde ön yüzde yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 21 ilmeğimiz kalana kadar yakasında olan ilmeklerimizi keselim. Yakasında olan ilmeklerimi kestim. Sıra sonunda da 21 ilmeğim kaldı. 7 ilmek haroşa örüyorum. Yine modelde kaydırma yapıp pirinç örgü modelini uyguluyoruz. Bir ters bir düz olarak örüyoruz. Şişimde 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeği haroşa olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi arka yüze geçip ön parçalarla birlikte öreceğim arkadaşlar. Sağ ön parçamızı arka parçanın üzerine bu şekilde yerleştirdim. Şimdi sağ parçada da ip bırakmıştım arkadaşlar örebilmek için. Sol parçamızda da ipimiz var. Hangi tarafa denk gelirse oradaki iple örebiliriz. Şu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Her iki tarafta da arka tarafın arka yüzündeyiz. Ön tarafın ise ön yüzünü düzgün bir şekilde yerleştirdim. Bir ilmek arka bedenden, bir ilmek ön bedenden alıyorum. Yine 3,5 numaralı şişime bir ilmek arka bedenden, bir ilmek ön bedenden ilmekleri alarak 3,5 numaralı şişime geçiriyorum. Bu şekilde bir ilmek arkadan, bir ilmek ön parçadan alarak ilmeklerimizi geçirelim. Bütün ilmeklerimi geçirdim arkadaşlar bu şekilde. Ön parçayı arkaya çeviriyorum. Elimle ilmekleri bu şekilde düzeltip şimdi ilmeklerimi üçer üçer keseceğim. 3 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Yeleğimizin iç kısmındayız. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeklerimizi üçer üçer kesip tamamlayalım arkadaşlar.
Birleştirdim arkadaşlar. Gerçekten düzgün bir birleştirme tekniğini kullandık. Burada kalan ipleri daha sonra tığ yardımıyla geçireceğim arkadaşlar. İç kısımdan yürütüp keseceğim. Şimdi diğer omzumuza geçelim. Bu omzumuzu da birleştirelim. Yine aynı şekilde birleştireceğiz. Örmüş olduğumuz sol parçamı yine yeleğimizin üzerine yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi alalım. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan ilmeklerimizi alalım arkadaşlar. İlmeklerimizi şişe geçirdikten sonra ön parçayı arkaya çevirip ilmeklerimizi düzeltiyoruz. Yine diğer omuzu birleştirdiğimiz gibi üçer ilmek kesiyoruz. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Ters olarak örüyoruz arkadaşlar. 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi örüp birleştirmemizi yapalım. Bu omzumu da birleştirdim arkadaşlar. Şimdi kalan iplerimizi tığ yardımıyla iç kısımdan gizleyerek keselim. Daha sonra kenarlarımızı dikmeye geçelim. İplerimi gizledim, düğmelerimi de diktim. Şimdi kenarları nasıl dikiyorum göstereyim. Kenarları ön yüzden dikiyoruz. En son ilmeğin arasındaki boşluklara batarak dikiyoruz arkadaşlar. Arka bedene, daha sonra ön bedene, tekrar arka bedendeki ilmeklerin içine batarak bu şekilde kenarları birleştiriyorum. Bu kenarı da tamamlayıp gelelim. Kenarları diktim, yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Modelimizi şu şekilde yakından göstereyim. Arkası da böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.